Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün Server'in mutfağında makarna sosu hazırlıyorum ama üstün lezzetli bir sos olacak. Özelliği fırında közlenmiş olması. Bunun için patlıcanım, biberim, domatesim, kırmızı soğanım, beyaz soğan bir tane büyük koyuyorum arkadaşlar. Onun şekeri de farklı oluyor. Şöyle öncelikle şöyle başını alıyoruz. Daha sonra ortadan ikiye kestikten sonra arkadaşlar şöyle bırakıyorum. 3 adet kırmızı soğanımı kullanıyorum. 2 tanesini keserek tepsime koydum. Bu üçüncüsü oluyor arkadaşlar. Fırında közlendiği zaman arkadaşlar çok nefis, üstün lezzetli oluyor. Bunun için bir baş sarımsağım var arkadaşlar. Şu çöpünü aldıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde koyuyorum. Çok güzel karamelize olacak bu şekilde. Şimdi 200 derece fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye gidiyor. Birinci tepsim fırından çıktı. Bakar mısınız, domateslerim çok güzel közlendi. Sarımsaklarım, soğanım. Şimdi hepsini robota koymaya başlıyorum. Bakın ne kadar güzel pişti. Çıkarıyoruz. Şöyle bakın. Dokunduğumuz anda lokum gibi geliyorlar. Közlenmiş sarımsaklarımızı bu şekilde çıkarıyoruz. Bakın soğanımız da lokum gibi pişmiş. Onu şu biraz alabilirsiniz veya öyle de olabilir. Onu da robotumuza atıyoruz. Şimdi de biraz arkadaşlar beklettim. O kadar sıcak ki el değmiyor. Közlenmiş domateslerimizi de içine koyuyoruz. Şu şekilde elimle tutamayacağım. Kokuyu duymanızı isterdim arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki mutfak. Bu şekilde hepsini temizliyorum tepsimin. Robottan çekeceğim. Patlıcan ve kapya biberlerim fırında közlendi. Şimdi soğumadan hemen üzerine diğer fırın tepsisini kapatıyorum ki kabuklarını kolaylıkla soyabilmek için. Birinci tepsimi soğanım, sarımsağımı, domateslerimin kabuğunu soydum. Temizledim. Şimdi robottan çekiyorum. Birinci tepsimi. Şimdi sarımsak, soğan, domates. Birinci etap hazır arkadaşlar. Robottan çektim. Şimdi ikinci tepsimi hazırlıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Tepsi nasıl buhar yaptı. Şimdi patlıcanlarımı, biberlerimi soymaya başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Üzerine kapak kapatarak kolay soyulmalarını sağladım. Şöyle ortadan kesiyorum patlıcanı. Bakar mısınız? Şöyle göster. Pamuk gibi pişti arkadaşlar. Bu da çok kolay. Şu şekilde kaşıkla alıyoruz. Bakın içerisine. Böyle tepsi kapatırsanız üzerine arkadaşlar kabuğundan ayrılması bu kadar kolay oluyor. Bakın hazır. Bu şekilde. Şimdi bunları robota koyuyorum. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar pamuk gibi oldu. Gördünüz mü? Patlıcanları. Hemen robota koyuyorum. Arkadaşlar şöyle biberimizi alıyoruz. Patlıcandan sonra bakın ne kadar kolay çıktı kabuğu. Çünkü tepsi kapattığım için içindeki çekirdeklerini alalım. Şu şekilde. Bakın kolayca çıkıyor. Bu şekilde biberimiz de hazır. Bir tepsiyi bu şekilde temizledikten sonra şöyle üzerine ilave ediyorum. Şimdi patlıcanlarımla biberlerimi çekeceğim. İkinci tepsim hazır. Biberlerimin çekirdeklerini ve kabuklarını çıkardım. Patlıcanın kabuklarını çıkardım. Şimdi çekiyorum robotla. Bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum.
Hazırlamış olduğum sarımsak, soğan, domates közlenmiş. Önce bunları ilave ediyorum. Daha sonra kırmızı kapya biber ve patlıcanımı ilave ediyorum. Bu aşamada içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kendi yapmış olduğum elma sirkemi ilave ediyorum. Tüm közlenmiş olan ürünlerimi karıştırarak bir 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Kaynama noktasından sonra 15 dakika. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Çünkü konservede yapacağım bir kısmını bugün kullanacağım. Sizlere makarna ile birlikte sosumu nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bu şekilde pıt pıt atıyor sosumuz. Bu aşamada karıştıracaksınız ki etrafa sıçramasın. Şu şekilde. Bakın sosumuzun yoğunluğunu size gösteriyorum. Çok güzel oldu. Tadına da baktım. Muhteşem. Böyle lezzet yok. Bu güzel tarifimi, fırında köz tarifimi lütfen deneyin. Bakın izi kalacak bu şekilde. Şimdi sosum hazır. Kavanozlama işlemine başlıyorum. Daha önceki size söylediğim gibi kavanozlarımı kaynattım, hijyen yaptım. Kapakları sıfır yıkadım, temizledim. Şimdi arkadaşlar şu ocağın altını iyice azaltıyorum. Sosumuzun kavanoza koyarken derecesi kaynar olması gerekiyor. Yoksa konserve olmaz. Şu şekilde. Ben küçük kavanoz kullanıyorum. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi kavanoz kapağımı sildikten sonra kapağını kapatacağım. Sıfır hijyen kapağımı önce oturtturuyorum bakın. Sağa. Daha sonra sola. Kavanozumu kesinlikle ters çevirmiyorum. İçerindeki plastik maddeye domatesimiz, sosumuzun değmesini istemiyorum. Çünkü kanserojen üretiyormuş. Bu son bilgi. 3 yemek kaşığı zeytinyağı makarnamızı ilave ediyoruz. Renk almasını sağlıyorum. Zeytinyağında makarnalarım çok güzel kavruldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Üzerine 1 litre soğuk suyumu ilave ediyorum. ...250 gram makarnamı arkadaşlar... ...1 litre soğuk suyla pişmesini bekliyorum. Şimdi takip edeceğiz bu aşamada. Makarnamı renklendirdim. Çok lezzetlendirdim. Makarnam suyunu çekti. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Hem vitamini içinde kaldı. Bakın. Suyunu çekti. Tane tane. Şimdi ocağımın altını kapıyorum. Kavurarak soğuk suda pişirmiş olduğum bakın tane tane lezzetli makarnamı patlıcan sosuyla birlikte taçlandıracağım. 6 kavanoz sosumu konserve yaptım arkadaşlar. Kalanıyla da makarnamı hazırladım. Sağlıklı makarnamı. Üzerine sosumu ilave ediyorum. Bu sos arkadaşlar, makarna sosu süper bir lezzet oluyor. Sizlere öneriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi üzerine maydanozla da süsleyeceğim. Fakat önce şu sosumun güzelliğini sizin görmenizi istiyorum. Bırakıyorum bakın. O kadar güzel bir sos oldu. Tabii ki şimdi ben görsel olarak bu şekilde hazırladım. Tabağımıza yemek için alırken bunu birlikte makarna ile karıştırınca muhteşem bir lezzet oluyor. Şimdi sosumuz arkadaşlar bakın arttı. Şimdi ikinci yemeğimizi yaptık. Üçüncü yemeğimizde biz bu sosumuzu bu şekilde çok seviyoruz arkadaşlar. Bu közde olduğu için süper bir lezzet oluyor. Şimdi ben bunun üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Kahvaltıda muhteşem oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine 2 adet yumurta kıracağım. Bu da üçüncüsü. Sosumuzla hazırlamış olduğum. Şimdi bu kalanını da
Çorba yapıyorum. Közde patlıcan, biber, soğan, sarımsak çorbası hazırlıyorum size. Şöyle İzmir tulumu bir parça arkadaşlar. Üzerine rendelerseniz süper bir lezzet artırıcı oluyor. Sizlere önerim bu şekilde. Maydanoz yapraklarıyla dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı unum, 3 yemek kaşığı unu var. 1 2 3 yemek kaşığı da yoğurdum var. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 bardak su ilave ediyorum. Tenceremin dibinde kalan sosun bir küçük kavanoz miktarına eşit. Hem tenceremizin içerisindeki yağlar, değerler kayboluyor. 3 su bardağı su ilave ediyorum bu aşamada. Ve kaynamasını bekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Terbiyesini ilave edeceğim daha sonra. Suyla birlikte közlenmiş patlıcan, soğan, sarımsağımız kaynadı 5 dakika. Daha sonra bir kaşık hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine ilave ediyorum ve yavaşça karıştırıyorum. Bakın, kesilmemesi için bir kaşık daha alıyorum. İkinci kaşığımı da ilave ediyorum. Ilıtıyorum. Bu alıştırmayı mutlaka yapın. Çorbalarınız bu şekilde kesilmez, garanti. Yavaş yavaş çorbamın terbiyesini veriyorum. Ve kaynayıncaya kadar hiç durmadan karıştırıyorum. Aşama çok önemli. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum bu aşamada. Çorbam kaynamak üzere. 1-2 dakika kaynayınca çorbamız hazır. Közde patlıcan çorbamız da terbiyeli bu şekilde hazır. Görüntü olarak cam kaseye alıyorum ki çorbam çok nefis oldu. Mis gibi kokular eve yayıldı. Bu güzel çorbayı sizin görmeniz için bu şekilde ilave ediyorum. Sosundan da şöyle birkaç çay kaşığı bırakıyorum. Ki köz çorbası olduğu belli olsun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu anda 3 çeşit oldu. 4. çeşitimde şu anda soslu yumurtam da pişiyor. Çorbayı gerçekten denemenizi öneriyorum arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki. Makarnayı da sosla birlikte karıştırırsanız lezzeti 2 katına çıkıyor. Bir misafiriniz geldiğinde arkadaşlar bir kavanozda çorba yapabilirsiniz. Bir kavanozda makarna yapabilirsiniz. O kadar pratik oluyor ki bu pratik lezzetli tarifi sizlere öneriyorum. Közde patlıcanlı sosumu bu şekilde bir tatlı kaşığı tereyağı ile birlikte tereyağını eriyene kadar sosumu güzelce karıştırıyorum. Üzerine yumurtasını kıracağım. Kabım da ısıya dayanıklı kabımdır. Şimdi tereyağımın erimesini bekliyorum ki sosum lezzetlensin. Şöyle bırakıyorum. İkincisini de bırakıyorum. Ve kahve ocağının yarısında kısık ateşte yavaş yavaş yumurtalarımın pişmesini bekliyorum. Kahve ocağının yarısında kısık ateşte bakın yumurtam sosun içerisinde pişmeye başladı. Fırında közlemiş olduğum patlıcanım, soğanım, kapya biberim, sarımsağım. Bu şekilde arkadaşlar konserve yaptım 6 şişe. 1 yıl raf ömrü var. İkincisi, hazırlamış olduğum sosla bir makarna hazırladım sizlere. Üçüncüsü, hazırlamış olduğum sosla yine terbiyeli bir çorba hazırladım. Dördüncüsü de yine biz kahvaltıda bu sosla birlikte yumurtaya bayılıyoruz arkadaşlar. Bu tarifleri sizlere öneriyorum. Gerçekten üstün lezzetli, olağanüstü güzel oluyor. Hepinize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servil'in mutfağını izlemeye devam edin.